Herkese merhaba dostlar, ben Sercan. Bugün sizlere bir konudan bahsedeceğim. Ben organ nakli hastasıyım. Bundan 1 yıl 6 ay önce organ nakli oldum. Şimdi bazı videolarımda vücudum açık ya da belli konuşmalar yapıyorum. Vücut formum 52 kiloda bu, 50 kiloda bu. Bu videoları açıklamamdaki sebep düşük kiloda olup, kilo ne ya? Düşük kiloda olup hani hiç umudu olmayanlar, kilo alamıyorum, vücudumu hiçbir şekilde sokamam diyenler, en azından diyorum ben, en kötü benim gibi oluyorsunuz. Ben bu yaşıma kadar 24 yaşındayım. Bu yaşıma kadar sürekli kısıtlı beslenmeyle, kısıtlı proteinle, bilmem bir sürü eksik şeyle beslenerek geldim. Onun haricinde çok iyi antrenmanlar yaptım. Yine en kötü böyle olursunuz diyeceğim. Bir de şunun için çekiyorum videolarımı artık. Benim bir hedefim vardı. Hani hep spor konusunda devam ediyordum ama insanları motive etmek için bir konu arıyordum. Ama öyle bir şey oldu ki organ nakli oldum. Yani bu zaten çocukluğumdan gelen bir şey. Ta Ankara'da 2005 yılında biyopsi olmuşluğum var, bilmem ne bir şey olmuşlukları var. Neyse. Genelde bu tür vücut formlarımı hani organ nakli olup çok fazla ilaç kullanan arkadaşlar var. İnsanlar var. Ben de onlardan birisiyim. Yaklaşık 1,5 yılda 7.000 tane ilaç tükettim. Bu ilaçların zararlarını bilseniz dersiniz. Yani bir şey var, böyle prospektüs olması lazım. Onu çıkartıyorsunuz. Kocaman bir liste çıkar. Onu okuduğunuz zaman zaten hasta oluyorsunuz. Neyse, çok şükür iyiyim. Herhangi bir problem yok. Sporumu yapıyorum. Kontrollerime gidiyorum. Çoğu kişi organ nakli olup çoğu kişi şundan korkuyor. Spor yaparsam sıkıntı olur mu? Olmaz mı diye. Şimdi benim iyi bir geçmişim vardı. Ondan sonra organ nakli oldum ve ondan sonra tekrar spora yavaş yavaş bilinçli şekilde başladım. Eğer hiçbir altyapınız yoksa kesinlikle doktorun dediğinden çıkmayın. Ben kimseye diyemem mesela hani tamam bir şey olmaz ya, yap dostum, hiçbir şey olmaz, ben çalışıyorum, hiçbir şey olmuyor gibi bir şey diyemem. O yüzden çok kontrollü şekilde yapın ya da yapacaksanız bir şekilde antrenmanınızı yapın, diğer gün tahlil vermeye gidin gibi şeyler diyebilirim. Şu an kilom hiç değişmedi. Yine 51-52 kilo arasında bir şeyim. Sürekli o civarda gidip geliyorum. Kaç senedir çalışıyorsun diyenler olursa ben 5 yaşımdan beri spor yapıyorum. Kısıtlı proteinli bilmem neyse. Şimdi amaca gelelim. Amacımda sağlıklı olmak vardı. Çünkü organ nakli olmadan önce, yani böbrek yetmezliği, onlar belli organ yetmezliği olanlar çoğu şeyden kısıtlanır. Ve verilen ilaçlar kemik erimesi, kas erimesi, bir sürü şey yapar. Her neyse, bunlar mazeret olarak görmedim ve daha kötü gözükmemek için bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunu yapabildim. Şimdi benim amacım bu sporda da nasıl diyeyim, full planche hareketleridir, front lever hareketleridir, bu tür şeyler yapmak olduğu için hiç sıkıntı olmadı benim için. Yani bu formdan fit olsun bana göre iyi. Zaten kilo almam çok normalde olmayacaktır bu spor için, her neyse. Genelde motivasyon amaçlı ben bunu yaptıysam siz de iyilerini yapabilirsiniz diyebilmek için çekiyorum. Spor güzel. Hayata bağlıyor. Bazen şey oluyor, hani başarıya nasıl gidebilirim, sürekli pes ediyorum, bir sürü engel çıkıyor diyenler oluyor. Şunu diyeceğim, engeller olmasa o basamaklara basıp yükselemeyiz. O engellerin tadını çıkartın diyebilirim size. Her engeli bir yükseliş olarak görün. Engele basın çıkın, engele basın çıkın. Hiçbir şeyi mazeret olarak görmeyin. Şunu da söyleyeyim, herkes spor yapıp başarılı olmak zorunda değil. Belki altyapıda yani başka bir şey vardır ki ona çalışıp onu ilerleyebilirsiniz. Hani sırf birine özenip ben de bunda başarılı olmalıyım gibi giderseniz belki içinizde olmayan bir şeydir. Sırf özentilik olsun diye bir şey yaparsanız yarı yolda kalabiliyorsunuz. O yüzden hiç başaramıyorum değil de bir sağlık için yapın. Bir düzene sokun, koşun, gelin, havanın tadını çıkartın diyebilirim. Onun haricinde eklemek istediğim bir şey var mı? Antrenmanlarımı ne kadar yapıyorum, şu an nasıl bir düzen içerisindeyim onu söylemem gerekirse çok fazla antrenman yapmıyorum. Sadece gidiyorum işte tek kol barfix unutmamak için her zamanki olan formumu, yani vücut formu değil, sadece böyle hareket formları, kuvvetten düşmemek, tek kol barfix'in sayısını düşürmemek, muscle-up'ta her zaman nizami olabilmek gibi şeyler. Sürekli bunlara çalışıyorum bu sıra. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım biraz sizde bir şeyler uyandırmıştır. Onun haricinde Instagram hesabımı takip ederek bana destek olabilir. Uzaktan eğitimlerim için şuradaki i ya da şurada olması lazım. Ters gösterince bu tarafı gösteriyor. İyi butonuna tıklayarak oradan bilgi alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Düşüncelerinizi yorumda belirtebilir. Gelecek videolardaki fikirlerinizi bana sunabilirsiniz. Kalptesiniz. Bu zamana kadar, buraya kadar zorluklarla geldim. Bu zamana kadar eşlik eden herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Pes etmeyin.